Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaklaşık 8 yıl önce almış olduğum A101'den almış olduğum spiral matkap ve vidalama olarak 3 tane ürünün bu spiral yani taşlama makinesinin şöyle göstereyim. Taşlama makinesinin böyle çalıştığı yerde gürültülü ve boğuk bir sesle. Önceden böyle bir sesi yoktu. Tabi bunu yapmadan önce ürünün de tamamen nasıl söküleceğini, bakımlarının nasıl yapılacağını, ulaşabilecek sorunların neler olduğunu, bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Tekrar evet. Burada da gördüğünüz üzere burada yani normal dışı bir elektrik akımı ve boğucu, yani böyle kötü bir ses geliyor. Yani çalışmasında problem algısı yaratacak bir ses var. Boğuk bir ses var. Bunun sebebini de bu videoyu izledikten sonra anlayacaksınız. Yani benim 8. yıl oldu. Fazla kullanmıyorum, yani çok kullandığım bir ürün değil. Genelde ayda 1-2 defa, o da 5-10 dakikalık işlerde kullanıyorum. Bu gibi ürünleri zaten dikkatli kullanmanız lazım. Çok profesyonel ürünler değil. Zaten yani inşaatta çalışmıyorsanız bu ürün sizleri idare edecektir. Öncelikle bu ürün nasıl sökülür? Bunu anlatayım. Bu ürün, bu kısım elektrik aksamının olduğu yeri. Tabi işleme geçmeden önce her zaman fişimizi çıkaralım. Bu kısım elektrik aksamının olduğu yer. Eğer ürünüze elektrik akımı yoksa, elektrik akımı gitmiyorsa bunu buradan halledebilirsiniz. İlk önce burayı sökmeniz lazım. Ben bunu komple sökeceğim. Ve böyle vidalarımızı belirli yerlere, söktüğümüz yerlerdeki vidalarımızı yan yana belirli yerlere koyalım ki kaybolmasın. Bu gibi işlemlerde muhakkak ben özellikle hiç söküp takma yapmadığım ürünleri video kayıtı altına alıyorum. Hangi ürünün nereden çıktığına dair en azından fikir sahibi oluyorum. Geri takarken zorlanmıyorum. Mesela bu ürünleri 2 tane vidamız vardı. 2 tane vidayı buraya koyduk. Ve şimdi bu kısmı açalım. Bu kısımda ne varmış bir görelim. Evet, bu kısım şurada kablomuzun akımı var. Şurası çalıştırma düğmesi. Şu kısım çalıştırma düğmemiz. Yani biz bu ürünü nasıl çalıştırıyoruz? Burayı ittirerek çalıştırıyoruz. Burayı ittirdiğimizde burası yöne gidiyor. Bıraktığımızda geri geliyor. Yani tamamen şu düğme. Bu düğme bunu çalıştırıyor. Şimdi bunu geri çekelim ve yerine oturtalım. Bu ürün eğer çalışmıyorsa, elektrik akımı yoksa muhakkak bunu prize takıp kontrol kalemiyle bu şekilde elektrik akımı var mı yok mu bunu deneyin. Şu kablonun buralarında kopukluk olabiliyor, içinden kırıklık olabiliyor. Bunları kontrol ederek bu sorununuzu gidermiş olabilirsiniz. Bizim problemimiz tabii bu değil. Bu içinden çıkan ateşin şurada. Onu görebilmek için şu üst kısımları sökmemiz lazım. Bu üst kısımları daha hızlı sökebilmek için ben şöyle matkap da kullanacağım. Buralara girmiyor. Yine buraları
tornavidayla sökeceğim. Uzun başlığım olsaydı onu da sökebilirdim. Evet, bu 4 vidayı da bu sefer buraya koyacağım. Ve ürünümüzü çıkarmış. Bunu çıkarmadan önce burada kömürlerimiz var. Bunları çıkarmamız, eğer onu çıkarmadan önce çıkarmış olsaydık daha rahat çıkaracaktık. Şu an mesela bir tanesi düştü ama diğeri düşmedi. İşte mesela bu sıkışma yapabiliyor. Bu ürünü çıkarmadan önce, bobinaj kısmını çıkarmadan önce bu kömürleri çıkarırsak sorun yaşamayız. Şimdi onun için şurada görüleceği gibi burada bunu içeri doğru ittirmem lazım. Aynen, şimdi çıktı. Evet, kömürlerimiz bunlar. Şimdi başka sökeceğimiz yer nereye kaldı derseniz, bir de bu başlık kısmı var. Şurada 4 tane vidamız. Yani bu mekanizmanın, görüyorsunuz, şurayı çevirdiğimde üst tarafta dönüyor. Burasını temizlememiz lazım. Simsiyah olmuş şu kısım. Burayı temizlersek ürünümüz daha güzel çalışacak. Kömürün değdiği kısımlar buralar. Kömür ne işe yarıyor? Kömür buradan buraya elektrik akımının geçmesini sağlıyor ve bunun dönmesini sağlıyor. İlk elektrik akımımız buradan başlıyor. Ve kömür burada sürtündükçe o kıvılcımları çıkarıyor. Eğer o kıvılcımlar fazla çıkıyorsa bilin ki burada sıkıntı var. Şimdi biz bunları da temizleyeceğiz. Tabii şurayı da söktükten sonra onları temizleyelim. Yine burada da matkabımız çalışmıyor. Bunları da yine elle sökmek gerekiyor. Evet, ürünümüz bu şekilde. Burada dişliler var, görüyorsunuz. Bu dişliler, şurada da dişli var. Bu dişliler sayesinde dönüyor. Şunu şöyle yere koyayım, göstereyim. Görüyorsunuz, şurada bir dişlimiz var. Şu kısım. Bu dişli o dişliyi döndürüyor. Ve burası da gördüğünüz gibi iyice yağ birikmiş. Bu yağ bu mekanizmanın daha rahat dönmesini, sürtünmesinin engellenmesini sağlıyor. Ondan dolayı eğer imkanınız varsa burayı da neyle yapabiliriz? Şunla mesela şuradan alıp şuralara yedirirsek ürünümüzü güzelce yağlamış olacağız. Şimdi biz bunu tekrar montajını sağlayalım. Bunu nasıl takacağız diye. Şöyle bir şunu da kontrolünü sağlayayım. Bir boşluk yok. Dönmesinde de sıkıntı yok. Evet, yerine yerleştiriyoruz. Evet, oturdu. Gördüğünüz gibi bunu çevirince aşağısı da dönüyor.
Ters yönde de bunu yapın. Eğer bu şekilde takılma yoksa doğru bir şekilde oturttuğumuz anlamına gelir. Evet, şimdi sert bir şekilde oturtacak şekilde sıkıyoruz. Çok da zorlamayın. Üst kısım plastik olduğu için yuvasından pırtabilir. Şu kafa oynamadığı sürece sıkıntı yok. Burayı da temizlemek için şöyle benim gravür aletimin içinde zımpara kağıdı. Bu zımpara kağıdı ile bu siyahlığı evet bu şekilde gördüğünüz gibi parlatmamız lazım. Evet, bayağı temizledik. Biraz daha paralayabilirsek sonra da parlatacağız tabi. Gravür aletimiz burada. Evet, yeterince temizlendiğini düşünüyorum. Bunu takarken ise şu üst kısım şu üst kısma gelecek zaten. Sökerken de görmüşsünüzdür. Evet, bunu da en son yerleştirirken gördüğünüz gibi burada bir mekanizmamız var. Bu mekanizmanın da yuvası vardır illaki. Bu yuvaya göre aynen burada şöyle göstereyim. Şurada bir şeridimiz var. Bu şekilde gözüküyor. Burada bir şeridimiz var. Bu mekanizmaya girecek şekilde oturması lazım. Şimdi onu ayarlayalım. Şu kabloyu şuradan çektirdiğimizde bu otomatikman oturacaktır. Şimdi buradan yaptık. Her şeyi hallettik. Gördüğünüz gibi burada iki tane kömürümüz var. Bu iki tane kömürün içinden artık gördüğünüz gibi iki tane nokta. Yani böyle bakarımsı iki tane nokta var ki onlar bu içinden geçen teller. Yani bu içindeki bakırlar bize şu sinyali veriyor. İçinden o boğuk sesi çıkaran
Kıvılcım çıkaran bunlar. Patır kütür böyle pat 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 pat. Bunun sigortası oluyor. Bunlar sigorta sayılıyor. Bunlar bitmeye yakın geldiğinde, yani şu kısımda başlar zaten. Bitmeye yaklaştığında bu sesi çıkarır. Yani kömür bitiyor anlamına gelir. Eğer bu sesi çıkarıyorsa komple makinayı sökmektense burada şu vidalarımız var. Bunları sökelim. Tabi bu küçükler için böyle. Büyükler için bunların yeri farklı yerdedir. Kömür yerlerini bulmanız lazım. Bunu buraya yerleştireceğiz. Tabi düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Ve üstünden de bunu sıkacağız. Bunu sıkacağız. Çok sert de sıkmayacağız. Yani bobinajı sert bir şekilde kavramayacak. Çok gevşek de bırakmayacağız. Yani o bobinajın sağa sola kaymasını engelleyecek şekilde ve elektrik akımını rahatlıkla sağlayacak şekilde sıkmamız gerekiyor. Bunlar bitmek üzere olduğu için ben bunları değiştiriyorum yenileriyle. Yenilerini hemen monte edelim. Evet, yenilerini almıştım. Böyle. Üzerinde zaten kaç numara oldukları yazıyor. E04. Bunda zaten öyle bir ibare kalmamış. Ama aynı boyuttalar. Şöyle deneyebilirsiniz. Aynı boyuttalar. Bunları buraya takacağız. Evet, bunu bu şekilde sıkıyoruz. Ürünümüzü tamir ettik. Şimdi bir çalıştıralım. O boğucu ses geliyor mu? Evet, o boğucu ses kalmadı. Onun sebebi de bu kısımların, yani kömürü koyduğumuz yerlerin sıkıştırılması lazım. Eğer onlar sıkıştırılmazsa bobinaj boşta kaldığı için onu yapabiliyor. Kömürün temel mantığı buymuş. Bu videomuz da bu kadar. Yani basit bir yöntem için bunu götürüp tamirciye vermenin bir mantığı yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer başka sormak istediğiniz bir konular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir konu varsa veya burada anlattığım dışında bir probleminiz varsa yorumlar kısmından yazarsanız anlatmaya çalışırım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.